talebiyle gelmesin arkadaşlar. 12-12'ye döndük. İzinler kapalı. Sen benim talimatımı mı soruyorsun kardeşim? Kimsin sen? Ben talimatı veririm, sen yaparsın. Bitti. Rapor alamazsın. Alırsan sonucuna katlanırsın kardeşim. Bu cümleleri yıllarca duydum. Sustum. Susmuyorum artık, anlatıyorum. Ay ne oldu? Ay senin kalbin bir pıt pıt etti. Ay sen heyecanlandın mı rapor tutacaksın diye. Şimdi o elindeki kalemi usulca bırak. Şimdi ne diyorsun? Hukuk devleti diyorsun. Her şey yasaya göre işler diyorsun. Ama sistemin içindeysen anlıyorsun. Kanunları koruyucu olan kişiyi koruyacak bir kanun yok. Polisi koruyacak herhangi bir kanun yok. Polisin hayatı bir kişinin iki dudağı arasında. İşini iyi yapan değil. Amirle iyi geçinen rahat eder. Amirle aran iyiyse o. Senden iyisi yok. Ama değilse geçmiş olsun. Hoş geldin ek görevler. Hoş geldin soruşturmalar. Hiçbir zaman güvende olamaz. Hep tedirgin, hep tedirgin, hep tedirgin. Bütün sorunların kaynağı budur. Bu amir inisiyatifinin kaldırılması gerekmektedir. Bu kaldırılırsa zaten sorunların büyük bir çoğunluğu çözülür. Canım sen de çok büyütüyorsun. Her yerde amir var, patron var. Yetkinin de bir sınırı var değil mi? Diğerlerinin yetkisinin bir sınırı var. Ama bunlar ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar kendilerini odalara kapatıyorlar. Böyle canları sıkılıyor işsizlikten. Hadi bir çıkayım, iki memurla oynayayım, uğraşayım diyorlar. Stres topu. Buldum. Doğru ismi buldum. Sen bir stres topusun. Normalde nasıl olur? İşe gidersin, mesain biter, evine gelirsin. Ama polislikte mesai saat diye bir şey yok. Ama mesai üstüne yıkacakları biri her zaman var. Bir bakıyorsun aynı kişi sabah göreve gitmiş, akşam gelmiş nöbette. Niye? Neden aynı kişi? Başka kimse mi yok? Çünkü diğerleri amirle iyi geçiniyor. Ama sen de çok büyütüyorsun. Görev görevdir. Yapacaksın. Amirinle iyi geçineceksin yani. Bu böyle. Görev tamam. Adalet nerede? Sen haftada birkaç kez ek göreve gidiyorken, birileri klimalı odasında oturuyorsa, sen ayda 260 saat çalışıyorken, birileri 140 saat, 160 saat çalışıyorsa, birileri her bayram 10 gün izin yapıyorsa, sen bir gün dahi izin yapamıyorsan ve bu arkadaşlar bu durumdan hiç rahatsız olmayıp sadece para, promosyon söz konusu olduğunda seslerini çıkarıyorsa orada çok başka şeyler vardır. Bir kurumda 12-12, 12-24, 12-36, çakma 12-36, yok 8-5, yok 9-6. Bu ne ya? Bu kadar çalışma sistemin farklılıkları olamaz. Oluyorsa da ona göre karar vereceksin. Çünkü insanın sadece iş yükü değil, adaletsizlik tüketir. Bazı şeyler var, konuşulmuyor. Konuşulsa da duyulmuyor. Susturuluyor, üstü örtülüyor. Mesela bir polis intihar ettiğinde ya tek satır bir haber oluyor ya da hiç konuşulmuyor. Ailevi nedenler deniliyor. Üstü kapatılıyor. Tamam, ailevi nedenler olsun. Peki neden bütün polisler ailevi problem yaşıyor? Tamam, borcu var olsun. Neden bütün polislerin borcu var? O zaman bu sorunları çözelim. Bunlar niye çözülmüyor? Kimsenin umurunda değil. Yorgunluk birikir. Adaletsizlik birikir. Yalnızlık birikir. Ve günün sonunda o susturulanlar sessizce kendisini yok eder. Meslek ağır bir meslek. Fedakarlık gerektiren bir meslek. Hayır. Meslek okey. Ağır olabilir. Ama bu kadar insan bu yükün altında eziliyorsa, tükeniyorsa o insanlar da değil. Sistemde bir sorun vardır. Sistemin değişmesi gerekiyordur artık. Bir kişi eksilir. Çünkü polis sayıdan ibaret. Bir kişi yerine alınır. Böyle düşünmeye devam ederlerse hiçbir şey değişmez.
Bu meslekte bir de şöyle bir şey var. Sinsi sinsi yapılır. Sessiz sessiz yapılır. Hiçbir belgede geçmez. Kamera kayıtlarında çıkmaz. Telsizde anılmaz. Yavaş yavaş çürütür. Seni uçurumun kenarına getirir. Biz faniler buna mobbing diyoruz. Güldüğüme bakma. Ağlanacak halimize gülmeyi öğrendik sayelerinde. Yani baskı, dışlama, her harekette kusur arama, hata arama, yok sayma, kapasitesinin altında işlerle pasifize etme. Yani bunu bazen amir yapar, bazen meslektaşınız, birlikte çalıştığınız insanlar yapar. Ama his aynıdır. Yani ister özel sektör, ister kamu, ister mobbing nerede yapılırsa yapılsın. His aynıdır. Sen burada istenmiyorsun. Sen buraya ait değilsin. Ya bunu hisseder yaşayan kişi. İşe yaramaz hisseder. Artık böyle kendinde hata aramaya başlar. Bu video genel bir bakıştı ama asıl mesele benim kendi yaşadıklarım. İsteyen inanır, isteyen kulaklarını tıkar. Ama ben isim vermeden anlatacağım. Part part, açık açık, gizlemeden, sansürlemeden, sadece isimleri sansürlüyoruz. Şu an her nerede çalışıyorsan, her nerede yaşıyorsan, kim canını sıkıp seni kim üzüyorsa bil ki yalnız değilsin. Yorumlara yaz. Paylaşalım. Paylaştıkça, birlikte paylaştıkça hafifleyelim. Tabii bir de belki abone olursun. Olurlar olmazlar mı yahu? Bizim insanımız yardımlaşmayı ve destek vermeyi çok sever.